Paso Video ekibi olarak yeni bir bölümle karşınızdayız. Derin uzay. Dev bir karanlık, sonuna ulaşamadığımız, her karışı, her köşesi gizemlerle dolu, insanlığın uzay konusunda yaptığı araştırmalar o kadar kısıtlı ki, atalarımız da yıllar önce hep gökyüzüne baktılar. Ama bu karanlık sahillerdeki araştırmalarımız hep kısıtlı kaldı. Biliyoruz ki bu korkunç karanlığın içinde binlerce güneş, binlerce gezegenler ve asteroidler var. Uzay bildiğiniz gibi aslında sonsuz bir boşluktan ibaret. Bu boşluğunsa bazı yerlerinde sayısız gök adalar, o gök adaların etrafında dolanan yıldızlar ve o yıldızların etrafında dolanan gezegenler var. Hep sorarız kendimize, insanoğlunun hep kafasını kurcalayan asıl bu uzayın bir sonu var mı? Evimiz olan o minik mavi noktadan yaklaşık 32 milyar ışık yılı uzaktaki ve GN-Z11 isimli gökada acaba evrenin sonuna yakın bir yerlerde mi? Bu gökada Samanyolu gökadasından 25 kat daha küçük olup Samanyolu gökadasının yıldız kütlesinin %1'ine sahiptir. Biliyoruz ki bu evren Big Bang yani büyük patlamadan bu yana çok ama çok hızlı bir şekilde büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Fakat insanoğlu olarak gözlemleyebildiğimiz evren işte bu kadar. 1917 yılında Einstein, bütün evreni ve içindeki maddelerin tümünü kapsayan genel bir görelilik kuramı geliştirdi. Ve bugüne kadar bildiğimiz sanılan her şeyi değiştirdi. O günden sonra kozmosun boyutu bilimsel öğelere sığdırılmaya başlanmıştı. Einstein'ın geliştirmiş olduğu bu kuram, evren sonlu mu yoksa sonsuz mu sorularına tam yanıt veremese de, evrenin sonsuz olabileceğini söylüyordu. Kuramın bu soruya kesin yanıt verememesinin sebebi ise, teoriyi kanıtlayacak olan gözlemin yapılamıyor olmasıdır. Einstein uzun bir süre evrenin genişliyor olabileceğini kabul etmedi. Defalarca kez de evrenin genişlemediğini savundu. Fakat uzun bir süre sonra o da evrenin genişlemekte olduğunu ve sonsuz bir evrenin olabileceği görüşünü kabul etti. Evrenin sonsuz olduğunun kanıtlanması da oldukça zor, hatta imkansız gibi bir şey. Çünkü bir şeyin sonsuz olduğunu anlamak için sonsuz bir mesafe kat etmek gerekiyor. Ancak sonsuz mesafe demek, o yolun hiç bitmemesi demek. Yolun hiç bitmemesi demek de, ileride belki bir son vardır sorusunu akıllara getirmektedir. Konuyu daha fazla uzatmadan, daha önce biliyorsunuz, kara delikler üzerine bir belgesel yapmıştık. Muhteşem bir kara delik belgeseliyle devam edelim. Kara delikler, evrenin en korkunç varlıkları. Kara delikler ömrünü süpernova patlamasıyla tamamlayan büyük kütleli yıldızların çekirdek kalıntılarından oluşur. Yıldız kendi içine çökerken uzay zamanı da çökertir. Yıldızın yerçekimi alanının gücü o kadar artar ki ışık bile kaçamaz ve böylece kara delik oluşur. Güneşten 7 milyar kat fazla kütleye sahip eliptik galaksi Messier 87'nin merkezindeki süper kütleli kara delik. 2019'da elde edilen bu görüntü bir kara deliğe ait ilk fotoğraftır. Kara delik, astrofizikte çekim alanı her türlü maddesel oluşumun ve ışınımın kendisinden kaçmasına izin vermeyecek derecede güçlü olan, kütlesi büyük bir kozmik cisimdir. Kara delik, uzayda belirli nicelikteki madenin bir noktaya toplanmasıyla meydana gelen bir nesnedir de denilebilir. Bu tür nesneler ışık yaymadıklarından kara olarak nitelenirler. Kara deliklerin tekillikleri dolayısıyla 3 boyutlu olmadıkları, sıfır hacimli oldukları kabul edilir.
Kara deliklerin içinde zamanın yavaş aktığı veya akmadığı tahmin edilmektedir. Kara delikler Einstein'ın genel görelilik kuramıyla tanımlanmışlardır. Doğrudan gözlemlenememekle birlikte çeşitli dalga boylarını kullanan dolaylı gözlem teknikleri sayesinde keşfedilmişlerdir. Bu teknikler aynı zamanda çevrelerinde sürüklenen oluşumlarında incelenme olanağını sağlamıştır. Örneğin bir kara deliğin potansiyel kuyusunun çok derin olması nedeniyle yakın çevresinde oluşacak yığılma diskinin üzerine düşen maddeler diskin çok yüksek sıcaklıklara erişmesine neden olacak. Bu da diskin ve dolaylı olarak kara deliğin yayılan X ışınları sayesinde saptanmasını sağlayacaktır. Gökbilimciler Dünya'ya en yakın kara deliği keşfetti. Bu kara delik Dünya'ya yaklaşık 1000 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Dünya'ya en yakın kara delik, uzayın güney yarımküresinde bulunan Teleskopium takım yıldızında keşfedildi. ER 6819 adlı bir sistemde 3 yıldızın hareketlerini takip eden gökbilimciler, yıldızlardan birinin yörüngesinde değişiklik olduğunu fark etti. Şili'deki teleskoplarla yıldızları takip eden bilim insanları, yıldızı çeken cismin kütlesinin Güneş'inkinden 5 kat daha fazla olduğunu, bunun da ancak bir kara delik olabileceği sonucuna vardı. Gökbilimciler tarafından keşfedilen kara deliğin, ilk kez çevresiyle şiddetli etkileşime girmeyen yıldız kütlesinden oluştuğu belirtildi. İlkin kara delikler, evreni doğuran büyük patlama sırasında oluşmuştur. Bunlar, dünya kütlesinde veya daha hafif olurlar. Kara delik ne kadar küçükse, yani ne kadar düşük kütleli ise, o kadar hızlı buharlaşacağı için günümüzde bunlar az sayıda olmaları gerekmektedir. Bugüne dek doğada görülmediler. Yıldız kütleli kara delikler genellikle süpernova halinde patlayan yıldızların çekirdeğinin çökmesiyle oluşur. Bazen yıldız patlamadan da çökebilir. Yıldız çekirdeği, yıldız kütlesinin tamamını oluşturmadığı için bunlar 4 ila 15 güneş kütlesinde olur. Orta boy kara delikler 15 ila birkaç bin güneş kütlesindedir. Bazen yıldız patlamadan da çökebilir. Yıldız çekirdeği, yıldız kütlesinin tamamını oluşturmadığı için bunlar 4 ila 15 güneş kütlesinde olur. Orta boy kara delikler 15 ila birkaç bin güneş kütlesindedir. Bunlar yıldız kütleli kara deliklerin birleşmesiyle oluşur. Süper kütleli kara delikler 1 milyon ila 40-60 milyar güneş kütlesine sahiptir. Orta boy ve yıldız kütleli kara deliklerin birleşmesiyle oluşur. Süper kütleli kara deliklerin tam olarak nasıl oluştuğu hala tartışmalıdır. Kara delik, çekimsel tekillik denilen bir noktaya konsantre olmuş bir kütleye sahiptir. Bu kütle, kara deliğin olay ufku denilen ve söz konusu tekilliği merkez alan bir küreyi oluşturur. Bu küre, kara deliğin uzayda kapladığı yer olarak da düşünülebilir. Kütlesi, Güneş'in kütlesine eşit olan bir kara deliğin yarıçapı yalnızca yaklaşık 3 kilometredir. Bu görselde Samanyolu'nun merkezinde Sagittarius A, dev kara deliğini görüyorsunuz. Yıldızlar arası uzaklıklar söz konusu olduğunda bir kara delik, herhangi bir kozmik cisim üzerinde kendisiyle aynı kütleye sahip bir kozmik cisminkinden daha fazla bir çekim kuvveti uygulamaz. Yani kara delikleri karşı konulamaz bir çekim gücü olarak düşünmemek gerekir. Örneğin Güneş'in yerinde onunla aynı kütleye sahip bir kara delik bulunsaydı, Güneş sistemindeki gezegenlerin yörüngelerinde herhangi bir değişim olmayacaktı. Birçok kara delik türü mevcuttur. Bir yıldızın çekimsel içe, yani kendi üzerine çökmesiyle oluşan kara delik türüne yıldızsal kara delik denir. Bu kara delikler, galaksilerin merkezinde bulundukları takdirde birkaç milyarlık güneş kütlesine kadar çıkabilen devasa bir kütleye sahip olabilirler. Ve bu durumda dev kara delik veya galaktik kara delik adını alırlar. En düşük kütleli kara deliklerin ise kozmos tarihinin başlangıcındaki büyük patlamada oluşturdukları düşünülür ve bunlara da ilksel kara delik adı verilir. Bununla birlikte ilksel kara deliklerin varlığı halihazırda doğrulanmış değildir. Bir kara deliği doğrudan gözlemlemek imkansızdır. Bilindiği gibi bir nesnenin görülebilmesi için kendisinden ışık çıkması veya kendisine gelen ışığı yansıtması gerekir.
Oysa kara delikler çok yakınından geçen ışıkları bile yutmaktadırlar. Bununla birlikte varlığı, çevresi üzerindeki çekim icraatinden özellikle mikro kuasarlarda ve aktif galaksi çekirdeklerinde kara delik üzerine düşen yakınlarındaki maddenin son derece ısınmış olmasından ve güçlü bir şekilde X ışını yaymasından anlaşılmaktadır. Böylece gözlemler, dev veya ufak boyutlardaki bu tür cisimlerin varlığını ortaya koymaktadır. Bu gözlemlerin kapsadığı ve genel görelilik kuramına uyan cisimler yalnızca kara deliklerdir. Gökbilimcilerin doğrudan ölçtüğü en cüsseli kara delik, bizden 825 milyon ışık yılı uzaktaki süperdev eliptik galaksi, Holm 15A merkezinde yer alan ve 40 milyar güneş kütlesinde olan süper kütleli kara deliktir. Sanılanın aksine, kara delikler, evrendeki her şeyi emip yutan dev elektrikli süpürgeler değildir. Yani bir kara deliğe düşmek ve dolayısıyla bir daha dışarı çıkamamak için olay ufkuna çok yaklaşmanız gerekir. Bu kara delikler, civardaki gaz ve toz bulutlarını yutarak büyürler. Kara deliğin kütlesi ne kadar artarsa çapı da o kadar büyür. Elbette Holm 15A gibi en eski dev galaksilerde kara deliklerin merkeze çöken büyük gaz bulutlarıyla çok sayıda yıldızı yutarak devleşmeye fazlasıyla vakti oluyor. Kara delikler en yakındaki gaz ve toz bulutlarını yuttuğunda çevresini de temizlemiş oluyor. Kara delik diğer astrofizik cisimleri gibi bir astrofizik cismidir. Doğrudan gözlemlenebilmesinin çok güç olmasıyla ve merkezi bölgesinin fizik kuramlarıyla tatminkar biçimde tanımlanamaz oluşuyla nitelenir. Merkezi bölgesinin tanımlanamayışındaki en önemli etken, merkezinde bir çekimsel tekilliği içeriyor olmasıdır. Bu çekimsel tekillik, ancak bir kuantum çekimi kuramıyla tanımlanabilir ki, günümüzde böyle bir kuram bulunmamaktadır. Buna karşılık uygulanan çeşitli dolaylı yöntemler sayesinde yakın çevresinde hüküm süren fiziksel koşullar ve çevresi üzerindeki etkisi mükemmel biçimde tanımlanabilmektedir. Öte yandan kara delikler çok az sayıdaki parametrelerle tanımlanmaları bakımından şaşkınlık verici nesnelerdir. Yaşadığımız evrendeki tanımları yalnızca 3 parametreye bağlıdır: kütle, elektriksel yük ve açısal momentum. Kara deliklerin tüm diğer parametreleri bunlarla belirlenir. Bir kıyaslama yapmak gerekirse, örneğin bir gezegenin tanımlanmasında yüzlerce parametre söz konusudur. Bu, uzun mesafeli temel kuvvetlerinin yalnızca kütle çekim ve elektromanyetizm oluşunu da açıklamaktadır. Kara deliklerin ölçülebilir özellikleri yalnızca bu kuvvetleri tanımlayan parametrelerle, yani kütle, elektriksel yük ve açısal momentumla verilir. Bir kara deliğin kütle ve elektriksel yükle ilgili özellikleri, klasik fiziğin uygulanabileceği olağan özelliklerdir. Kara deliğin kütlesine oranla bir kütle çekim alanı ve elektriksel yüküne oranla bir elektrik alanı vardır. Buna karşılık açısal momentum etkisi genel görelilik kuramına özgü bir özellik taşır. Kendi ekseni etrafında dönen kimi kozmik cisimler, yakın çevrelerindeki uzay zamanı da sürüklemek eğilimindedirler. Işık ve maddenin artık kaçamadığı bölgeyi sınırlayan kuşağa olay ufku adı verilir. Olay ufku, herhangi bir fiziksel incelemede bulunamadığımız bir uzay parçasıdır. Ne olay ufkundan ötesini bilinen yasalarla açıklama olanağı vardır, ne de orada ne olup bittiğini bilmenin bir yolu. Bir yıldızın olay ufku, yıldızın çökmeden önceki kütlesiyle orantılıdır. Örneğin kütlesi 10 güneş kütlesi olan bir yıldız içe çöküp kara delik haline geldiğinde çapı 60 kilometre olan bir olay ufkuna sahip olur. Bir kara delik madde yuttukça olay ufkunu genişletir. Olay ufku genişledikçe de daha güçlü çekim alanına sahip olur. Kara deliğin olay ufkunda teorik olarak zaman tümüyle durmaktadır. Kimi kara deliklerde 2 olay ufku vardır. Kimileri olay ufku terimi yerine kara deliğe pek uygun olmamakla birlikte kara deliğin yüzeyi terimini kullanırlar. Fakat burada bir takım özel nitelikler gösteren bir bölge söz konusu değildir.
bir gözlemci kara deliğe ufku aşacak kadar yaklaşmış olabilseydi, kendisine yüzey izlenimi sağlayacak hiçbir özellik veya değişim hissedemeyecekti. Bununla birlikte şu biliniyor ki, nasıl kara deliğe girip içine yerleşmiş madde dışarı çıkamıyorsa, kütle çekimsel tekillikte kara deliğin içine yerleştikçe kara deliğin dışını etkileyememektedir. Kütle çekimsel tekillikler, onları tanımlamakta aciz kalışımızdan dolayı gizemlerini korumayı sürdürseler de ve genel görelilik kuramı tüm kütle çekimsel fenomenleri tanımlamada yeterli olmasa da, bütün bunlar kara deliğin bizim tarafımızda bulunan olay ufkundan hareketle onları tanımlamamıza bir engel oluşturmamaktadır. Kara delikler evrendeki en kararlı ve en uzun ömürlü cisimler olmalarına rağmen sonsuza dek yaşayamazlar. Hawking ışınımı yaparak çok yavaşça enerjilerini kaybederler. Hawking ışınımı elimizdeki teknolojiyle saptanabilecek bir ışınım değildir. 1974'te Stephen Hawking, kuantum alan teorisini genel görelilikte eğrilmiş uzay zamana uyguladı. Ve klasik mekanik tarafından öngörülenin aksine, kara deliklerin aslında günümüzde Hawking radyasyonu adıyla bilinen bir ışınım yaymakta olduğunu keşfetti. Şu halde kara delikler tümüyle kara değildi. Yani yaydıkları bir şey de vardı. Fakat kara delikler bugünkü bilgilerimize göre özellikleri gereği başka ışıma yapamazlar. Çünkü yüzeylerindeki kaçış hızı ışık hızından yüksektir. Kara deliğin yüzeyinde bir fener yakalayabilseydik, fenerin ışığı çekiminin etkisiyle kara delik yüzeyine geri bükülecekti. Hawking radyasyonu bir kara cisim spektroskopine denk düşmektedir. Bu durumda kara deliğin boyuyla ters orantılı olan ısısı bununla ilişkilendirilebilecekti. Bu bakımdan kara delik nicelik olarak büyüdükçe ısısı düşmektedir. Kara deliğin kütlesi, ısısı, enerji kaybı ve Hawking radyasyonu arasındaki ilişki, kara deliğin kütlesi arttıkça ısısının giderek düşmesine neden olmaktadır. Böylece bir yıldızsal kara deliğin ısısı birkaç mikrokelvine kadar düşmektedir ki, bu da buharlaşmasının doğrudan saptanmasını gitgide olanaksız kılmaktadır. Bununla birlikte kütlesi pek büyük olmayan kara deliklerde ısı daha yüksek olmakta ve buna bağlı enerji kaybı kütlesinin kozmolojik basamaklardaki değişimlerinin anlaşılmasına olanak vermektedir. Böylece birkaç milyon tonluk bir kara delik kozmosun şu anki yaşından daha az bir sürede buharlaşacaktır. Kara delik buharlaşırken de daha küçük hale gelecek ve dolayısıyla ısısı daha artacaktır. Bazı astrofizikçiler kara deliklerin tümüyle buharlaşmasının bir gama ışınları dalgası üreteceğini düşünmektedirler. Bu düşünce, küçük kütleri kara deliklerin varlığının onaylanması anlamına gelmektedir. Genel görelilik, evrendeki kara deliklerin birbirleriyle bir şekilde irtibat halinde olduklarını göstermektedir. Bu yapıda kara delikleri birbirine bağlayan koridorlar alışılmış adıyla kurt delikleri, solucan delikleri veya nadir kullanımıyla Einstein-Rosen delikleri olarak belirtilmektedir. Bu konudaki düşünceye göre kara delikler bir başka evrene açılmaktadır veya bu ikinci evrene geçiş kapılarıdır. Kara delikleri birbirine bağlayan söz konusu koridorlar, bir elmanın içindeki kurdun yolunu andırır biçimde düşünüldüğünden söz konusu koridorlara kurt deliği adı verilmiştir. Evrende pek çok kara deliğin var olduğu göz önünde bulundurulduğunda, uzayın birbirinin içine geçmiş sayısız tünellerden oluştuğu sonucuna varılır. Zaman ve ışık yılı uzaklıkları hiçe sayarak kozmosda zıplamalara olanak veren bu kurt delikleri ister istemez bilim kurgu yazarlarına esin kaynağı olmuştur. Kozmosun tünellerle dolu bu yapısı genel görelilik tarafından doğrulanmakla birlikte astrofizik bağlamda pratikte bu tünellerdeki yolculuklar şimdilik imkansız gibi görünmektedir. Paso Video ekibi olarak bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Hep birlikte evrenin gizemli varlıkları, kara delikleri incelemeye çalıştık. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.